Merhaba hayvanseverler. Köpeklerimiz bizi yemek yerken gördüklerinde nasıl da heyecanlanıyorlar değil mi? O masum, minicik gözlerle öyle bir bakıyorlar ki ne olur bana da ver der gibi. İşte o anda dayanamayıp onlarla yemeğimizi paylaşmak istiyoruz. Ama durun bir saniye. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü köpeklerin bizden farklı bir metabolizmaları ve doymak bilmez bir iştahları var. Bizim için faydalı olan bazı yiyecekler ne yazık ki onların tüylü bedenleri için zararlı. Hatta ölümcül olabilir. Üstelik can dostlarımız ne zaman duracaklarını bilmedikleri için zehirli olabilecek yiyecekleri bir anda büyük miktarlarda yutabilirler. İşte tam da bu yüzden bugünkü videomuzda büyük miktarlarda yendiğinde köpeğinizin hayatını tehlikeye atabilecek 22 yiyecekten bahsedeceğiz. Bu yiyecekleri minik dostlarınızın ulaşamayacağı yerlerde tuttuğunuz sürece içiniz rahat edebilir. Hazırsanız hadi başlayalım. Listemizin ilk sırasında avokado var. Avokadonun içinde persin adında bir toksin var. Bu biz insanlar için tamamen güvenli ama köpekler için öyle değil. Köpeklerde akciğerlerde ve göğüste sıvı birikmesine, hatta nefes almalarını zorlaştıran ciddi sorunlara yol açabilir. Belki köpeğinize avokado yedirmeyi düşünmüyorsunuzdur. Hatta belki kokusunu bile sevmez. Ama yerlerde avokado çekirdeği bırakmamaya özen gösterin. Merak edip çiğneyebilirler ve bu durum onlar için zehirli olabilir. Unutmayın, küçücük bir çekirdek bile risk taşır. İkinci sırada sarımsak var. Sarımsak, tiosülfat denen bir bileşik içerir ve bu köpekler için zehirlidir. Tüylü dostlarımız bu bileşiği sindiremez ve bu madde kanlarında birikerek kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına neden olur. Elbette köpeğinize doğrudan sarımsak yedirmezsiniz ama unutmayın, sarımsak bizim yemeklerimizde çok sık kullandığımız bir tatlandırıcı. Dolayısıyla sarımsak sosuna batırılmış etinizi köpeğinizle paylaşmadan önce 2 kez düşünün. Onlar için en iyisi o lezzetli görünen soslu etten uzak durmaları. Sıradaki yiyeceğimiz macadamya fındığı. Macadamya fındığı belki ülkemizde çok sık karşınıza çıkmıyor ama eğer evinizde varsa veya yurt dışından geldiyse mutlaka onlardan uzak tutun. İçerdiği toksinler nedeniyle köpekler için oldukça tehlikelidir ve mide bulantısı, ishal, ciddi halsizlik ve hatta geçici felce yol açabilir. Bu arada videomuzu beğeniyor musunuz? Bir sonraki yiyeceğe geçmeden önce beğen butonuna tıklamayı ve yeni bilgilendirici videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ah, çikolata! Ne zaman bir çikolata paketi açsak patili dostlarımız hemen yanımızda belirir, değil mi? O sevimli gözlerle sanki bana da ver der gibi bakarlar. Evet, onlar da en az bizim kadar sever çikolatayı. Ama maalesef çikolata köpekler için ölümcül olabilir. İçinde sindiremedikleri bazı kimyasallar var. Köpeğinize çikolata vermek, ishal, kusma, su kaybı, hatta iç kanama, nöbetler veya ölüme neden olabilir. Bu yan etkilerin şiddeti tabii ki köpeğinizin yediği miktara, boyutuna ve ağırlığına göre değişir. O yüzden o harika tada direnin ve köpeğinize çikolata vermeyin. Tadı güzel olabilir ama onlar için hiç iyi değil. 5. sırada ilginç bir madde var. Ksilitol. Bu madde ahududu, çilek, karnabahar ve mantar gibi doğal olarak bazı meyve ve sebzelerde bulunur. Ayrıca bazı unlu mamullerde, şekerlemelerde, sakızlarda ve hatta diş macunlarında tatlandırıcı olarak kullanılır. Biz insanlar için güvenli olan bu şeker alkolü köpekler için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Çünkü kan şekerinde ani bir düşüşe ve karaciğer hasarına yol açar. Başlıca belirtiler halsizlik, kusma, hareket zorluğu ve nöbetlerdir. Bu yüzden sevimli dostunuzu diş macunundan, sakızlardan ve özellikle ksilitol içeren unlu mamullerden uzak tutun. Sıradaki uyarımız maya hakkında. Köpeklerinizi çiğ maya tozu, içine maya katılmış ama henüz mayalanma işlemini tamamlamamış ve pişmemiş hamurlar gibi her türlü maya içeren çiğ maddelerden uzak tutun. Çünkü bu maddeler onların bağırsaklarında hızla fermente olabilir. Bu fermantasyon bağırsakların bükülmesine ve alkol yani etanol üretimine yol açabilir. Başlıca belirtileri karında şiddetli şişkinlik, aşırı ağrı ve genel bir rahatsızlıktır.
Bu durum minik dostunuzu doğrudan öldürmeyebilir ama kesinlikle çok tatsız ve acı verici bir deneyim olacaktır. O yüzden mayayı ve mayalı çiğ hamurları o meraklı sevimli burunlarından uzak tutarak onları bu dertten kurtarın. Şimdi söyleyeceğim şeye çok şaşıracaksınız. Sıradaki yiyeceğimiz kemikler. Kemikler mi? Hayır, olamaz. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun. Tüm kemikler kötü değil. Sadece pişmiş olanlar. Anlatayım. Kemikler pişirildiğinde köpeğiniz onları çiğnerken parçalanma olasılıkları çok daha yüksektir. Bu da en iyi ihtimalle ağızlarında yaralanmalara neden olabilir. Bazı durumlarda ise pişmiş kemikler mide dokusunda iltihaplanmaya, hatta bağırsakların delinmesine bile yol açabilir. O yüzden kemiklere karşı dikkatli olun. Gelelim kuru üzüm ve üzüme. Bunlar köpekler için zehirli olabilir. Birkaç tanesi bile köpeğinizi böbrek yetmezliğiyle acil servise götürebilir. En endişe verici belirtiler aşırı susama ve çok az veya hiç idrar yapmamadır. Bu yüzden köpeklerinizi çiğ üzümden, kuru üzümden veya bunları içeren unlu mamullerden mutlaka uzak tutun. Bazen sevgi bu tür fedakarlıkları gerektirir, değil mi? 9. sırada kafein var. Kahve, çay, kakao ve hatta bazı gazlı içecekler köpekler için kesinlikle yasaktır. İçlerindeki kafein, köpeğinizin kalp atış hızını aşırı derecede hızlandırabilir. Bu da anormal kalp ritmine ve akciğer yetmezliğine yol açabilir. Belirtiler arasında olağan dışı susama, huzursuzluk, mesane kontrolünün zayıflaması, kusma ve ishal bulunur. Kafein, köpekler için şaka değildir. Bazı durumlarda ölümcül olduğu bile kanıtlanmıştır. Çok fazla içmelerine de gerek yoktur. Birkaç yudum kahve veya çay bile ölüme yol açabilir. Bu yüzden etrafta yarım dolu kahve fincanları bırakmadığınızdan emin olun. Listemizin 10. sırasında Ravent yer alıyor. Belki adını pek duymadınız ya da mutfağınızda sıkça kullanmıyorsunuz. Ama bu bitki özellikle doğu bölgelerimizde ışkın veya uçkun adıyla bilinen ve bazen dondurmalarda, kreplerde bile karşımıza çıkan ekşi bir sebzedir. Bizim için faydalıdır ama köpekler için kesinlikle değil. Ravent, köpeklerde böbrek yetmezliğine neden olabilen oksalik asit içerir. Başlıca uyarı işaretleri aşırı salya akması, ishal, kusma, titreme, idrarda kan veya aşırı susamadır. Yani tüylü küçük dostunuz için dondurma veya kokteyl yok. Onun yerine ona özel sağlıklı bir köpek ödülü verebilirsiniz. Sıradaki uyarı pırasa ve soğan hakkında. Tıpkı sarımsak gibi soğan ve pırasa da köpeğinizin kırmızı kan hücrelerini etkileyerek şiddetli anemiye yol açabilir. Belirtilerin ortaya çıkması birkaç gün sürebilir ve kesin tanının konulması için veterinerinizin çeşitli araştırmalar yapması gerekebilir. Bu yüzden soğan ve pırasayı köpeğinizden uzak tutun. Tam olarak bir köpek ödülü değiller ama kim bilir belki de onlarla oynamayı veya çiğnemeyi eğlenceli bulabilirler. Köpeğinizin bilerek sarhoş olmasına asla izin vermezsiniz, değil mi? Zaten bunu aklımızdan bile geçirmiyoruz. Ancak alkol ağız gargaralarından temizlik ürünlerine, hatta parfümlere kadar birçok üründe bulunabilir. Bu yüzden onları köpeğinizin meraklı, koklayan burunlarından uzak tutun. Küçük bir miktar alkol bile onlar için ölümcül olabilir. Köpeklerinizde alkol zehirlenmesinin başlıca belirtileri kusma, yetersiz nefes alma ve koordinasyon bozukluğudur. Uzmanlar kilogram başına 8 mililitre saf alkolün 12 ila 24 saat içinde ölüme neden olabileceğini tahmin ediyor. Yani alkol özellikle köpekler için hiç de şaka değil. Biliyor muydunuz? Köpekler tuz zehirlenmesinden ölebilirler. Uzmanlara göre kilogram başına 4 gram vücut ağırlığı veya yaklaşık 2,2 çay kaşığı tuz köpekler için ölümcül olabilir. Başlıca belirtiler depresyon, ardından titreme, ishal, kusma, ateş ve hatta nöbetlerdir. Bir dahaki sefere o tuzlu kraker veya cips paketini açtığınızda köpeğinizi uzak tutmaya çalışın. Ona özel bir köpek ödülü veya biraz yaş mama verin. Böylece o sizi rahat bırakır ve siz de krakerlerinizi huzur içinde yiyebilirsiniz.
Köpeğiniz siz portakal yerken kuyruğunu sallayarak yanınıza geliyor mu? Parmağınızdaki portakal suyunu yalamayı seviyor mu? Bunlar sorun değil. Ancak soğuk preslenmiş turunçgil yağı uygun değildir. Karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Turunçgil yağı genellikle tıbbi amaçlarla kullanılır ve birçok esansiyel yağda da bulunabilir. Bu yüzden bu yağları o meraklı, koklayan burunlardan uzak tutun. Dahası köpeğinizin derisine herhangi bir esansiyel yağ sürmeyin. Çünkü onları yalayabilirler. Köpekler genellikle laktoz intoleransına sahiptir. Bu nedenle süt, peynir veya diğer süt ürünleri ciddi mide sorunlarına neden olabilir. Ölümcül olmasalar da ishale, kusmaya ve diğer gastrointestinal rahatsızlıklara yol açabilirler. Bazı durumlarda köpeğinizin hastaneye yatırılması bile gerekebilir. Şimdi gelelim ilginç bir noktaya. Kedi maması. Bize hepsi aynı gibi görünebilir. Ama kedi maması ve köpek maması aslında oldukça farklıdır. Öncelikle kedilerin ve köpeklerin farklı beslenme ihtiyaçları var. Belki şaşıracaksınız ama kediler doğaları gereği etoburdur. Et yemeye biyolojik olarak ihtiyaç duyarlar. Köpekler ise hepçildir. Yani etin yanı sıra sebze ve meyvelerle de beslenebilirler. Bu yüzden kedi maması daha çok et bazlıdır. Yağ ve protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı ise düşüktür. Nadiren ve küçük miktarlarda verildiğinde köpekler için zararlı olmaz. Ancak uzun vadede köpeğinizde mide rahatsızlığına, hastalığa ve ishale neden olabilir. Ortalama bir insan yılda kilolarca pastırma tüketiyor. Ama bu ortalama bir köpek için son derece zararlı olabilir. Köpekler pastırmayı severler, doğrudan elinizden bile kapabilirler. Ancak pastırma yağ ve tuz bakımından çok yüksektir. Pastırma ile köpekler arasında ilişkilendirilen en büyük sağlık riski pankreatittir. Pankreasın iltihaplanmasından kaynaklanan çok acı verici bir hastalıktır ve ciddi veteriner tedavisi gerektirir. Belirtileri kusma ve ishaldir. Bu yüzden tüylü dostlarınızdan pastırma yağı, jambon ve diğer yağlı etleri uzak tutun. Belki sevmeyebilirler ama uzun vadede onlar için en iyisi bu. Tamam, tütün köpeğinize isteyerek vereceğiniz bir şey değil. Zaten köpekler genellikle tütünü sevmezler. Ancak köpeklerde nikotin zehirlenmesi o kadar da nadir değildir. Eğer sigara içiyorsanız ve sigaralarınızı ortalıkta bırakıyorsanız meraklı köpeğiniz gelip onları çiğneyebilir. Yanlışlıkla oluşan bir nikotin zehirlenmesi köpeğiniz için gerçekten kritik olabilir. İlk uyarı işaretleri huzursuzluk ve mide rahatsızlığıdır. Eğer köpeğiniz tütünü yuttuktan sonraki 3 ila 4 saat içinde doğru teşhis ve tedaviyi alırsa iyileşme şansı yüksektir. Ancak aksi takdirde tütün onun için ölümcül olabilir. Listemizin sonlarına yaklaşırken karşımıza küçük Hindistan cevizi çıkıyor. Bu baharat köpeklerde halüsinasyonlara ve nöbetlere neden olabilen miristisin adında doğal bir bileşik içerir. Küçük Hindistan cevizli unlu mamuller genellikle bir tehdit oluşturmaz. Ancak köpeğinizin doğrudan baharat kabını veya paketlerini çiğnemediğinden emin olun. Bu durum onun için gerçekten toksik olabilir. Yazın favorisi şeftali. Şeftali çekirdekleri amigdalin adında siyanojenik bir glukozit içerir. Eğer köpeğiniz birkaç şeftali çekirdeğini çiğnerse başı belaya girer. Çünkü amigdalin kan dolaşımında siyanür salgılar. Dahası küçük köpekler şeftali çekirdeklerine boğulma riski bile taşıyabilirler. Bu yüzden çekirdekleri her zaman çöpe attığınızdan emin olun. Şeftali meyvesi ise sorun teşkil etmez. Sıradaki yiyecek hardal. Küçük miktarlarda ölümcül değildir. Ancak köpeklerde ciddi mide rahatsızlığına neden olabilir. Aslında bazı veterinerler köpeklerde kusmayı tetiklemek için hardal kullanır. Hardal tüylü küçük dostlarınız için oldukça zehirlidir. Aynı şey hardal tohumları için de geçerlidir. Bu yüzden köpeğinize üzerine hardal sürülmüş et yedirmediğinizden emin olun. Yiyecektir ama midesi kesinlikle hoşlanmayacaktır. Listemizin son maddesi yağlı et parçaları. Köpeğinize etten kestiğiniz yağları yedirmeyin. Belki çok severler
ama onlar için hiç iyi değil. Çiğ yağ köpeğinizde ishale, kusmaya ve hatta pankreatite neden olabilir. Bazı durumlarda yüksek yağlı yiyecekler köpek dostlarınızda kan enfeksiyonlarına bile yol açabilir. Yani eğer siz etten kestiğiniz yağı yemiyorsanız köpeğinizin de yemesine izin vermeyin. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi tüylü küçük arkadaşlarımızın bizimkinden farklı beslenme ihtiyaçları var. Bizim için son derece sağlıklı olan bazı yiyecekler. Ne yazık ki onlar için ölümcül olabilir. Herhangi bir gıda zehirlenmesini önlemenin en iyi yolu köpek mamasına bağlı kalmaktır. Onlara sadece çok nadir durumlarda yemek yerken meşgul etmek için küçük bir köpek ödülü veya biraz yaş mama verebilirsiniz. İnanın, en iyisi bu. Umarız bu video size faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Ve bu gibi daha bilgilendirici videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.